Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir model başlayacağız. İpim şöyle orta kalınlıkta bir ip. İpime uygun kullanacağım şiş 3 numara. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hep birlikte başlayalım. İlmeklerimizi çıkartarak başlıyoruz. Bu model için ilmek sayısı 8 ve 8'in katları artı 7 olması gerekiyor. Her model 8 ilmekten oluşuyor. Şöyle en sonuna da 7 ilmek ekliyoruz. 2, 4, 6, 8. Evet, bu bir model için. Böyle ilmeklerimizi çıkartmaya devam edelim. Evet, 8 ilmek de ikinci model için çıkardım. Şimdi 7 ilmek ekliyorum sonuna. Evet, 7 ilmek de sonuna ekledim. Toplamda şişimde 23 ilmeğim var. 23 ilmekle modelimi kurmaya başlayacağım. Daha öncesinde bir sıra düz öreceğim. Sıra sonuna kadar düz öreceğim. Lastik yapmayacağım için bu işlemi yapıyorum. Bakın, bir sıra şu şekilde düz örüyorum. Örgümün ön yüzüne geçince modelimi kurmaya başlayacağım. Eğer siz lastik üzerine başlıyorsanız lastiğin ön yüzünde modeli kurmaya başlayabilirsiniz. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Modeli kurmaya başlıyorum. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimizi düz örelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örerek devam edelim. Şöyle burada hızlanacağım. Kenar ilmeğimi de düz örerek birinci sırayı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimizi ters örelim. Birinci sıra ön yüzünde düz, ikinci sıra arka yüzünde ters örerek sıramızı tamamlıyoruz. Evet. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 5 ilmek düz örelim. 4, 5. Kenar ilmeğinden sonra 5 ilmek düz, 3 ilmek ters. 1, 2, 3. 5 ilmek düz, 3 ilmek ters. 5 ilmek düz. Sıra sonunda daha sonra kenar ilmeğimizi de düz örerek 3. sıramızı tamamladık. 4. sıra arka yüzündeyim. Burada ilmeklerimizi olduğu gibi örüyoruz. Tersleri ters, düzleri düz. Yani burada 5 ilmek tersimiz var. Ters olarak örelim. 3 ilmek de düz. Bunları da düz örüyoruz yine. 4. sıramızı tamamlayalım.
5. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra yine 5 ilmek düzümüzü örelim. Şöyle. 3 ters ilmeğe geldim. Bakın 3 ters ilmeğimiz var. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra bu 3 ilmeğin üçünü bir toplayarak şöyle kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Devamında tekrar bir artırma yaptım. Bakın artırma yaptım. Kesme işlemi yaptım. Tekrar artırma. İlmek sayımız yine 3. Aradaki 5 ilmeğimizi düz örüyoruz. Evet, 5 düz. 3 terse gelince önce bir artırma, daha sonra 3 ilmeğin üçünü bir toplayarak keselim. Sola doğru bir artırma daha yapalım. Sıra sonunda 5 düz ilmekle sıramızı tamamlıyoruz. Daha sonra kenar ilmeği. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örerek tamamlıyorum. Bakın sıra sonuna kadar ters örerek devam ediyorum. 6. sırayı da tamamlayarak modeli bir kez kurduk. Bakın model böyle. İkinci model kurulumunda modeli kaydıracağız. Buradaki boşluklara bu işlemi yapacağız. Bu ters örgülerimizi buradaki düz olan kutucuklara kaydıracağız. Şimdi ikinci modeli de beraber kurmaya başlayalım. İkinci modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örerek devam ediyoruz. İkinci modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini de yine düz olarak ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyim. İkinci modelimizin kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örerek tamamlayalım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz örelim. Bakın buradaki ilmeğimizin birincisini düz örüyoruz. Daha sonra 3 ilmek ters. Sıra başında bir düz, 3 ters. Aralarda 5 düz. Bakın modeli kaydırdık burada. 5 düz ilmek ördüm. Buradaki ters olan kutucuğu buraya kaydırmış oldum. Yine 3 ters, 5 düzden sonra 3 ters ilmek, 5 düz ilmek. Üç ters ilmek. Sıra sonunda bir düz ve kenar ilmeğini de düz örerek 3. sıramızı tamamladık. Sıra başında bir düz, sıra sonunda bir düz. Bakın. 4. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Aynı şekilde devam edelim. Bakın. Düz olan ilmeklerimizi düz, ters olan ilmeklerimizi de ters örerek sıra sonuna kadar devam ediyoruz.
Beşinci sıra ön yüzündeyim. İkinci modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir düz olan ilmeğimi düz ördüm. 3 ters ilmeğe gelince önce bir artırma yaptım. Daha sonra bu 3 ilmeği toplayarak üçünü bir topladım, düz ördüm, sola doğru kestim. Bir ilmek tekrar artırma yaptım. Devamında 5 düz. Buradaki düz ilmeklerimizi yine düz örerek devam ettim. 3 terse gelince önce bir artırma, daha sonra 3 ilmeğin üçünü bir alarak düz ördüm, sola doğru kestim, tekrar bir artırma yaptım. 5 düz ilmek arada, ters ilmeklere gelince önce artırma, daha sonra 3 ilmeği toplayarak düz örelim, sola doğru keselim ve devamında tekrar bir artırma yapalım. Sıra sonunda bir düz, daha sonra kenar ilmeğimi de düz örerek 5. sıramızı tamamladık. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimizi ters örerek sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. Modelimizi kaydırarak ikinci kez de kurduk. Model böyle devam ediyor. Hep bu iki modelin tekrarından oluşacak. Şöyle. Bir parçada şöyle bir ters bir düz lastik üzerine başladım. Hazır lastik uyguladım burada. Üzerine modeli kurdum. Aynı ip, aynı kalınlıkla şiş kullandım. Modelin ilerlemiş hali böyle olacak arkadaşlar. Bakın gayet güzel, şöyle zarif ve yapımı oldukça kolay. Modelin arka yüzü de şöyle. İstediğiniz örgüde kullanabilirsiniz bu modeli. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde hepsinde kullanılabilir. Yelek, hırka, süveter, bebek battaniyesi, astarlı olarak kullanabilirsiniz. Etol şal yapımında kullanabilirsiniz. Hepsine uygun da ip tercih ederseniz model gayet güzel kendini gösterecektir. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.